Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Konumuz sağlık. Her zaman olduğu gibi bugün lipödem konuşacağız. Lipödem son zamanlarda, son birkaç yıldır özellikle çok gündemde. Bilmiyorum, farkındalığımız mı arttı? Böyle hocalarımız güzel güzel anlatıyor. Ama lipödem çok ciddi bir sağlık sorunu esasında. Sadece bir selülit görüntüsü değil. Tüm detaylarını hocamız anlatacak şimdi. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Zuhal Durmaz şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Güzel bir sabah olsun. Damarlar, bacaklar ve lipödem. Evet. Lipödem için işte acılı selülit dediler. Bazen anlaşılmıyor dediler. Siz de lipödeme bayağı bir kafa yordunuz biliyorum Evet, hocam. evet. Bayağı bir şey yapıyorsunuz. Yani size gelen bu lipödem değil deyip gönderdiğiniz Oluyor. insanlar oluyor. Oluyor, mutsuz da oluyorlar. Mutsuz da oluyorlar. Ha lipödem değilmişim ben. Demek ki kilo verip spor yapacağım. Selülitlerimi gidereceğim diyor. Evet. Ya da tam tersi. Ya bende biraz selülit var galiba falan diye gelip lipödem tanısı koyuyorsunuz. Evet. Lipödem nedir hocam? Lipödem aslında çok kelime anlamı olarak hani ödem deyince hani ödemim var diye yağ görüntüsü ödemi olan. gibi falan diye aslında ağrılı selülit, ağrılı yağlanma. Aslında ağrı olmazsa olmazı lipödemin ama Ödem de çok ama. çok ödem de çok oluyor. Yani gerçekten O ayak bilekleri bayağı ayak bilekleri ve böyle o bir halkası vardır. Ayağın üstünde ödemi yoktur ve şeydir böyle bir değişik bir görüntü. Aslında en karakteristik bulgusu hep ben söylüyorum size, alt bedenle üst bedenin minimum 2 beden farklı olması, üst beden ince, alt beden kalın oluyor ve dokunduğunda acı, hassasiyet, ağrı. Aslında bu şikayetle geliyorsa evet bakıyorum, muayene ediyorum, yağ kalınlığını ölçüyoruz ultrasonla, değerlendiriyoruz, aile öyküsüne bakıyoruz, şeyine bakıyoruz, evet lipödemsiniz. Ne yapacağız diyor. Ben hayat boyu bununla mücadele mi edeceğim diyor haklı olarak hani. Evet yani bu böyle hani aslında hep altını vurguladığımız sizinle programlarda konuştuğumuz gibi spor ve sağlıklı yaşam. spor ve sağlıklı yaşam. Lipödemli yaşamak hani tamam kolay değil. Değil. Çünkü hep devam eden bir şey o. Evet. Ama onu kontrol altına almak Bizim elimizde. Evet, Değil mi bizim hocam? elimizde. Yani bazen çok ileri hani vakalar geliyor, hastalar geliyor. Hani lipödem tek benim tedavi edebileceğim bir şey değil. Lipödem multidisipliner yaklaşılması gereken bir hastalık diyebiliriz aslında. Doğru. Multidisipliner yaklaşılması gerekiyor. İşte fizyoterapisti, beslenme diyetisyeni, işte ben gerekirse bazen kadın doğum doktorumuz o da devreye giriyor. Dahiliye Hormonlar tabii çok önemli burada değil mi? Evet. Östrojenin de dalgalanması, o menopoz Dalgalanması. döneminde lipödem zaten alevleniyor. Ve şimdi insanın yaşam ömrü uzadı. Hepimiz hayata daha geç başladık. İşte çocuk insan 50 yaşında ama Doğru. daha 15-16 yaşında çocuğu var. Önceden 50 yaşındakiler anneanne babaanne olur. Hala öyle hastalarım ya var. 40 yaşında deyince hocam eskiden çok büyük Teyze yaşlı derdik. diyorduk. Şimdi 40 yaşında Genç. Genç. Yani. Yani hala 50 yaşındaki anneanne babaanne olanlar var ama genel hani baktığımızda insanların yaşam ömrü uzadı. Yaşam kalitesini arttırmaya çalışıyorlar. Artık bacak ağrıları çok arttı. İşte hareket edemiyorum. Kendi işimi kendim yapamıyorum diye geliyor. 60 yaş grubu. çocuğunu kucağına oturtamıyor, Oturtamıyor. Acıdan. Genç grupta o şekilde. Tabii en temelinde beslenmeyi değiştirmek gerekiyor. Ben hep söylüyorum, burada da hep programlarda da konuşuyoruz. Sağlıklı beslenme ama lipödemde bir tık daha farklı gerekiyor. Bir de Nasıl lipödem farklı hocam? hastaları, lipödem hastaları hep şöyle, diyet yapmış, bırakmış. Diyet yapmış, bırakmış. 10 kilo vermiş, bırakmış. İşte verememiş, bırakmış. Spora başlamış, bırakmış. Hep böyle bir kısır döngü içinde dönüp duruyorlar. Ve öyle olunca da o bağırsak floraları falan hep bozuluyor aslında lipödem hastalarının. Aslında hani şey gibi değil, hani diyet yaptım bıraktım değil, o bütün vücudu etkiliyor onların o yapmış oldukları şeyler. İşte 3 hafta, bazen 6 ay gluteni kesiyor. Evet, gluteni kesmek gerekiyor diyoruz. Gluten hiç iyi gelmiyor. İyi gelmiyor. Süt ürünü kesmek gerekiyor diyoruz. Ama bu sefer de arka tarafta hayatı sürdüremiyor hasta. Yani dışarıda çorba içemez hale geliyorlar. Modu düşüyor. Düşüyor. Hı hı. Evet, dönemsel Çorbanın olarak. içinde atıyorum süt koymuş mesela. Un oluyor, mercimek çorbası, oluyor. un. Köftenin içinde ekmek. Yani onu bir dengelemek gerekiyor. Beraberinde beslenme
daha farklı. Hani onu bir diyetisyenle diyorum ben, devam edin. Veya işte protein ağırlıklı beslenmek gerekiyor. İşte 4 temel tüketmemeleri gereken 4 temel besin var. Maydanoz, hurma, keten tohumu ve tofu. Evet, bunların hepsi östrojeni destekliyor Evet. çünkü. Yalancı tüketildiğinde östrojen benzeri, östrojeni taklit ediyor. Bu sefer hasta alevleniyor. Ama burada da şöyle bir şey var. Menopoz döneminde de östrojen azaldığı için aslında bu tarz gıdaları da desteklemek gerekiyor. Böyle bir kısır döngüye giriyor Evet, hasta çok kötü oradan. bir şey. Biz istiyoruz ki keten tohumu tüketsin. Hurma mesela çok seviliyor. Hurma. Ama orada Şeker dediğim yerine gibi. hurma kullanıyoruz artık Çoğu hocam. zaman, Rafine çoğu şeker. yerde evet, Evet. şey yapıyor. Ama hasta işte bir alevleniyor orada. Alevleniyor. Fark etmiyor. Zor yani. Kolay Zor. değil. Değil. Hani hep mücadele mi? Evet, hep mücadele gerekiyor. Ama sonuçları da güzel oluyor. Vazgeçmek yok. Değil mi hocam? Evet. Vazgeçmek yok ya. Evet. Yani madem var bunu kabul edip ne gerekiyorsa onu yapmak gerekiyor. Ben hep belki programlarda söylemişimdir veya sosyal medyada söylemişim. 72 yaşında bir lipödem hastam geldi. Evet. Ve bacak ağrısından çok muzdaripti ve görüntüde tam bir lipödem. Varisleri de var. Daha önce varis ameliyatı olmuş. Daha önce varis ameliyatı olunca işte lenfödeme de gelmiş. Evre tip 4, evre 4 artık yani. Ağrısı ve görüntüsü. Azmetti. Beslenmesini düzenledi. Düzenli Bravo. olarak manuel drenaj tedavisi. En son biz bası giysisi giydiriyoruz. Bacakları incelttikten sonra, belirli bir şeye geldikten sonra kilo verdi. Ve gerçekten o yaşam Fark kalitesi etti. arttı. Hani biz gibi yani diyor zaten, kızım ben 72 yaşındayım, manken bacağı istemiyorum. Ama en azından kendi işimi kendim yapabileyim diyor. Tabii. Ağrılarım olmadan diyor. Evet. Çok İşte kıymetli. buradan marketime gidip geleyim, İnsanın da yürüyeyim. gücüne gider hocam. Şimdi gelmişsin 70 yaşına kendi işini kendin yapamıyorsun. Yapıyorsun, evet. Hani 70 yaş da genç artık çünkü. Artık genç, evet, 70 yaşta yani genç. çünkü dünya açıkladılar ya Sağlık hani 80 örgütü. 85 Artık 80 üstü yaşlı oluyor. 80'e kadar orta yaş gibi Evet. bir şeysi var. Evet. Hı hı. Öyle olunca hani bırakmamak gerekiyor. Evet, vazgeçmek Evet. yok. Sonra kuzeni getirmişti. Kuzeni de 50 yaşında bir hanımefendiydi. O da tipi de benziyor aynı. Geleceğimi görüyorum dedi. Hanımefendiyle birlikte o da başladı. O da rahatladı. O da formu değişti. Hani her geldiğinde gösteriyordu, işte şura pantolonum artık burası bol gelmeye başladı, basen kısmı diye bir farkındalığı artırıp insanların yaşam kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Lipödemle ilgili aslında yaptığımız bu bizim. Lipödem bir yönetim. Lipödem, bana soruyor, lipodemin kesin tedavisi var mı? Yok. Lipodemin tedavisi yok. İşte endolift yapıyorum. Endolift. Tip 1, tip 2'lere. Hı hı. Hani tip 3'lere falan çok gerek yok. Gerek yok. Önce dediğim gibi orada da multidisipliner yaklaşıp önce tip 3 ise veya bacağında ödemi varsa önce bir o ödeme yönelik tedavi bir şekle sokup hastanın Damarlar hocam endolifte. Damarlar etkilenmiyor. etkilenmiyor. Yok, öyle bir Hı hı. etkilenmiyor olarak. Damara bir zararı yok Hı hı. zaten fiber şeyle. Hı hı. Ondan sonra biz endolift kısmına giriyoruz. Var öyle klinikte de takip ettiğimiz hasta. Lipodemli bacakta peki damarlar hocam? Onlar kol kola gidiyor. Varis, Hmm. lipödem hastalarına varisle, ben hep söylerim, ikisi kol kola gider. Yani her varisi olan lipödem değildir. Her lipödem olan da varisi olmaz ama %60-70'lere yakın lipödem hastalarına Birbirini varisi oluyor. destekliyor. Çok Destekliyor. kötü. Hı hı. Hani ben hatta bir programımız var, çok ses getirdi, bağ doku. Lipödemlerin gevşek olur dedim. Evet. Bir hastalıkla karıştırılmış değil. Yani başka bir şey. Ama genel hani klinik tecrübem gördüğüm hastalarda bağ dokuda da bir problem olduğu için damarları da daha varisli damar daha fazla görüyoruz. Kılcal damar. Yağ doku sıkıştırıyor orayı. Dolaşım bozuluyor. Dolaşım bozulduğu için de kılcal damarlar daha görünür hale geliyor. O da ağrı yapıyor. Üzerine lipödem de zaten ağrı yapıyor. Orada lenfatik sıvı da bozuluyor. Ödem de oluyor. Yani hastalar böyle bir kısır döngü içinde sıkışıp kalıyorlar. Evet. Onun için uğraşıyoruz biz de. Hocam vallahi iyi ki varsınız. Bu lipodeme de bayağı bir el attınız bu yıl, biliyorum, Evet. farkındayım. İnsanlar geliyor, rahatlıyor yani, hani çok mühim. Çünkü hayatının sonuna kadar lipodemle yaşayacaksın. Ama madem lipodem var, genetik geliyor. Ama işte bir takım faydalardan da yararlanarak vazgeçmeden yola devam Devam etmek etmek, gerekiyor. Amaç, Siz de çok güzel motive ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani Güzel. her anlamda. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim.
Çok teşekkürler. Hemen bitiyor vallahi sizinle. Çok hızlı bitiyor. Ben de şimdi şaşırdım, bitti. Evet. Anlatırken değil mi anlamıyorsunuz? Harika. Çok teşekkürler Ben hocam. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.